Herkese merhaba. Bu videoda yapacağınız yanlış harcamaların, yapacağınız yanlış geliştirmelerin ne gibi sonuçları olacak onu göreceksiniz. Burada da gördüğünüz üzere 58 milyonluk bir takımın 50 milyonluk bir füze takımına kaybettiğini görebiliyorsunuz. Evet, burada belki hava takımı füze takımına karşı dezavantajlı durumda, fakat arada 8 milyonluk güç farkı mevcut. Bu durumda hiçbir şekilde uçak takımının yenilmemesi gerekiyor. Aradaki güç farkı azımsanacak bir miktar değil. Normal şartlarda 8 milyonluk güç farkıyla bu güçlerde 3 takımını da rahatça yenebilecek bir konumda olması gerekiyordu. Buradan size özel silah seviyelerini de gösterecek olursam her türlü uçak takımının özel silahlarında daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan gelin bir de üstünkörü ekipmanlara bakalım. Ekipmanlarda da yapılan hatalar mevcut. Burada gördüğünüz üzere Lucius'un silahını 3 yapmış. Onun yerine kalkanlarını 4 yıldıza çıkarabilirdi. Bildiğiniz üzere kalkanlarda 2 ve 4 yıldızlarda ekstra özellik alıyordu. Buradan aldığınız savunma ve canlar yeterli olmayacaktır. Onun yerine 2 ve 4 yıldız yaparak buff almanız daha önemli. Buradaki yenilme sebebi aslında sadece ekipman değil, teknolojisi. Güçteki birinin teknolojisinde bu şekilde hatalar yapması kabul edilemez. Bu duruma hata demeyecek olsak bile bu kadar yatırım yapmak istiyorsanız daha fazlasını yapmak zorundasınız. Aynı anda gördüğünüz üzere 3 uzmanlığı da geliştirmeye çalışıyor. Eğer 3 takımın da güçlü olmasını istiyorsanız fazladan para basmak zorundasınız. Para basıp gerekirse cesaret rozeti alacaksınız ve cesaret rozetleriyle aynı anda hızlı bir şekilde 3 takımı da geliştireceksiniz. Gördüğünüz üzere 50 milyonluk takımı olan kişinin füze uzmanlığı max seviyede, yani %100 olarak doldurmuş. Sol tarafa baktığımızda 58 milyonluk güç var. Oyuna fazlasıyla yatırım yapmış ve %49'luk bir uçak uzmanlığı mevcut. Ve aynı zamanda diğer uzmanlıklarını geliştirmeye çalışmış. Bu durumda gördüğünüz üzere savunma güçlendirmeleri de geride kalmış. Ele geçirmek için kuşatma kısmen iyi. Saldıran tarafında olduğu halde %65'lik bir oranla savunma tarafındaki kişiyi yenememiş. Bunun bir diğer sebebine de gelecek olursak gördüğünüz üzere derebeyi. Derebeyine çok fazla yatırım yapmış. Burada gördüğünüz üzere oransal olarak neredeyse bir iki katlık bir oran mevcut. Fakat yatırım olarak iki katından fazla. Çünkü derebeyi her aşamada daha fazla parça istiyor. Derebeyine yaptığınız yatırımları daha önce de söylediğim gibi gereksiz bir yatırım. Diğer şeyleriniz full değilken derebeyine ekstra yatırım yapmanızın hiçbir anlamı yok. Buraya yatırım yapmadan önce özel silahlarınızı, ekipmanlarınızı bitirmeniz daha iyi olacaktır. Gördüğünüz üzere az önce ekipmanlarına baktık. Birçok eksiklik vardı. Oradaki eksiklikleri bitirmesi ya da daha fazla kırmızı silah alması, daha fazla üst satın alması bile daha etkili olacaktır. Çünkü direkt olarak buff almış olacaktı. Buradaki kişi aslında direkt olarak 58 milyon değil. Çünkü buradaki 58 milyona ulaşma sebebi tamamen derebeyi. Burada da bana karşı olan savaşı mevcut. Gördüğünüz üzere 2 milyondan fazla bir güç farkı mevcut. Özel silah seviyelerimiz neredeyse aynı. Ekipmanlara bakacak olursak ben genel olarak buff alacak şekilde ekipmanlarımı geliştirdim. Ve kırmızı silahlarım 12'den daha fazla. Benim yatırımım tamamen ekipmanlar üzerine oldu. Bu durumu tabii ki de benden daha iyi yapanlar da vardır. Yaptığınız yatırımları sadece mantıklı şekilde yapmaya çalışın. Maksimum verimi almak zorundasınız. Buradan aynı şekilde benim de teknolojime ve derebeyime bakacak olursak benim derebeyimden gelen gücü de görebiliyorsunuz. Aradaki güç farkı tamamen derebeyinden kaynaklı ve yenme sebebim ise tamamen tabii ki de teknolojim. Teknolojideki farkı direkt olarak görebiliyorsunuz. Hem buradaki oranlardan hem de verilen güç tarafından. Benim uzmanlığım %100. Onun uzmanlığı ise az önce de söylediğim gibi %49'da. Diğerlerine odaklanmaktansa uçak uzmanlığına odaklansaydı bu durumlar yaşanmayacaktı. Burada dekorasyon farkını görebiliyorsunuz. Onun dekorasyonu benimkinden daha iyi. Buraya yatırım yapması iyi olmuş. Derebeyine yapmaktansa direkt olarak tüm yatırımını tekrardan dekorasyona yapsaydı çok daha fazla verim alabilirdi. Benim bu tarafta çok fazla eksikliğim var. Bu kısım tamamen yine paraya baktığı için geliştirmek zor oluyor. Para basan kişilerin bu tarz şeylere odaklanması daha iyi olacaktır. Burada son raporumuz ise yine aynı kişi tarafından tanka karşı olan durum. Tank tarafının dezavantajlı tarafta olduğunu biliyorsunuz. Ve bu rapor Statman 30 seviye yapılmadan önceki rapor. O yüzden güç farkını da göz önünde bulundurabilirsiniz. Buradaki güç farkına rağmen ve tank takımı dezavantajlı durumda olmasına rağmen yenebildiğini görebiliyorsunuz. Burada da özel silah seviyelerini görebiliyorsunuz. Ekipmanlar da bu şekilde.
Tekrardan sağ taraftaki ekipmanların buff'a yönelik olduğunu görebilirsiniz. Teknolojide bu durumda şu anki teknoloji durumumuz çok daha iyi. Tank uzmanlığımız bitirildi. Aynı şekilde savunma ve ele geçirmek için kuşatmamız daha ileri seviyelere taşındı. Kısaca bu videoyu özetleyecek olursak, bastığınız parayı mantıklı şekilde basmaya çalışın. Teknolojinizi ana takımınıza yönelik olarak ilerletin. Aynı anda 3 takımınızı geliştirmek istiyorsanız da ona göre fazladan para basmak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Burada gerekirse derebeyine para basmaktansa cesaret rozeti almak zorundaydı. Belki çok daha fazla parası gidecekti fakat daha çok verim alacaktı. İlerleyen günlerde bir balinanın raporlarını inceleyeceğim. O da mesela aynı hatayı yapmış. Çok fazla para basmış. Ana takımı 70 milyondan fazla fakat ikinci ve üçüncü takımları çok çöp. Ana takımını üstten çıkardığı gibi kaybetmeye başlıyor. Hiçbir şey yapamıyor. İki takımını bile herhangi bir oyuncu düşürebilecek duruma geliyordu. Birçok oyuncu bu dengeyi kuramıyor. Balin olmaya çalışırken bile dengeleri koruyamıyorlar. Buradaki kişi ise çok fazla para bastığı halde hiçbir şey elde edemediğini görebiliyorsunuz. Bazen sizin de kafanız karışıyor olabilir. Yorumlarda gelip bana sorabilirsiniz. Yorumlarda direkt sorun. Bilen kişiler de size yanıt verecektir. İttifakınızdaki bilen kişilere de sorabilirsiniz. Direkt olarak bir şeyi kafanıza göre almaktansa birine danışarak yapmanız daha iyi olacaktır. Ve son olarak elinizde bu tarz raporlar varsa incelemem için bana gönderirseniz sevinirim. Her pazar günü cephe atılımı açılıyor. Cephe atılımı üzerinden birbirimize mesaj atıp konum gönderebiliriz. Buradan sıralamaya girmiş kişilerin postlarına mesaj atarak birbirimize ulaşabiliriz. Yani bu durumu siz farklı kişilere de ulaşmak için kullanabilirsiniz. Bunu sadece pazar günleri yapabileceksiniz. İleride ben abonelere gül, çikolata gibi hediyeler göndereceğim için siz de buradan ulaşacağım. Şimdiden aklınızda bulunsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoları yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.